Herkese selam arkadaşlar. 8-12-2023 saat 14.25 itibariyle kayda alıyorum. Tarihe not düşmesi açısından söylüyorum. Konumuz FET, Fetch AI, inceleme ve strateji üzerine birazcık kafa patlatacağız. Çok soruluyor FET'in durumu. Son zamanlarda gördüğüm kadarıyla ilgi var ama ilgi konusunda birazcık geç kalınmış gözüküyor. Çünkü senenin başında esas ilginin FED'de olması gerekiyordu. Uzun vadeli alım açısından. Şimdi bakalım FED'deki biz bu saatten sonra hangi stratejileri kullanabiliriz? Uzun vade, kısa vade, orta vade FED'e en uygun stratejiyi tespit etmeye çalışacağız. Açıkça söyleyeyim. Videoya yeni denk gelmişsen lütfen videoyu kanalı takip etmeyi unutma. Telegram ve Twitter'a da üye olabilirsin. Ama baştan söyleyeyim, o kadar aktif kullanmıyoruz. Hafta arası balina cüzdanlarının oluşturdukları setup'ları yakalayıp onlarda kırılım gördüğümüz zaman, kırılım ve düzeltme gördüğümüz zaman onların listelerini orada açıklıyoruz. Gördüklerimizi alıp almamak, satıp satmamak, seninle alakalı. Her koyun kendi bacağından asılır arkadaşlar burada. Seni yeni başlayan arkadaşları da daha çok yatırımcı olmaya teşvik etmeye çalışıyoruz ki çünkü al sata girdikleri zaman büyük ihtimalle bütün paralarını markete kaptıracaklar. O yüzden hiç gerek yok markete para kaptırmaya. Kendi fikrimizce. Her zaman ava giden avlanıyor çünkü arkadaşlar orada. Karşınızda milyon dolarlık botlara karşı işlem açmaya çalışıyorsunuz. Zaten vadeli piyasada, kaldıraçlı piyasada işlem açtığınız an marketin kucağındasınız arkadaşlar. Çok basit yani. Birazcık üzerinde kafa patlatırsanız ne olduğunu hemen anlayacaksınız zaten. Sende o güç olsa sen de kimseyi affetmezsin. Onlar da affetmiyor arkadaşlar. O yüzden dikkatli olun. Uzun vadeli yatırımcı olun. Uzun vadeli yatırımcı her zaman kazanır. İşlem açtığı borsa falan batmazsa. Yani felaketin de nereden geleceği belli olmuyor arkadaşlar. Biliyorsunuz. Şimdi hemen FET'e geçtim. Orayı yoruma yazmasın biri. Ya çok konuşuyorsun falan diye yazmasın. Canlı yayınlarımız oluyor. Canlı yayınlarımızda bol bol konuşuyoruz. Neyse. FED'deki durum şu, kendi blockchain'e geçtikten sonra sınırsız arza dönüştü. FED'in durumu, yıllık %3 enflasyon belirlemişler. Olur mu olmaz mı, riayet ederler mi etmezler mi, yarının öbür günün işi. Elimizden hiçbir şey gelmez. Güveniyorsan devam edeceksin FED projesindeki gayet iyi bir proje ve diğerlerinden ayrışan, hem fiyat olarak ayrışan hem de çalışma olarak ayrışan birçok yönü var. Temel olarak takip etmek istiyorsan birkaç tane çok güzel temel yönden araştırılmış YouTube videosu var. İsimlerini hatırlamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmasınlar. Altına linkini koyarım. Oradan temel yönden bakabilirsiniz. Şunun için söylüyorum. Biz daha çok teknik olarak bakıyoruz. Teknik analistiz çünkü. Proje olarak projenin temellerine indiğiniz zaman genelde aşık oluyorsunuz projelere çünkü. Çünkü bütün white paper'lar okuduğundan böyle bir FOMO'ya kapılırsın. Aman benim bunu mutlaka almam lazım diye. Haydi FED. Günlük grafik bakıyorum arkadaşlar şu anda. Günlük grafik baktığımızda FED'de gördüğümüz 2019 Nisan'ında tedavüle çıkmış. Gördüğünüz gibi benim yeni çıkan enstrümanlarla alakalı her zaman söylediğim bir şey var. Grafik karakteri ortaya çıkmadan belli bir süreyi, en azından bir sene, 1,5 seneyi atlatmadan ben giriş yapamıyorum arkadaşlar. Yani orada bir beklemek gerekiyor benim kanımca. Yani hisse senetlerinde de öyledir. Halka arz olunduğu zaman bir indir bindir yapılır. Ondan sonra boynu bükükleri oynar bu tür enstrümanlar. Çünkü gerek
olması gereken değerin çok üzerinde bir fiyattan halka arz edilir her zaman. Ondan sonra milletin elinden toplanma süreci oluşur. O toplanma sürecinden sonra da belli kişilerin eline veya grupların veya balinanın eline geçecek ki ondan sonra fiyat yürüsün yukarı. Yoksa sen ben bu fiyatı yürütemeyiz. Biz ancak ufak tefek yerinden kımıldatabiliriz ancak. 2021 boğasının tümünde pandemiden sonraki şu iğneden sonra 2021 boğasının tümünde birazcık Bitcoin'e benziyor buradaki hareketleri. %15.000 yukarı atmış. Yüzdesi olarak. %15.000 yukarı atmış ki burada %20, 25.000, 30.000'ler, 50.000'ler falan var. Bir sürü abuk subuk enstrümanda 2021 boğasında. FED orada aslında doğru düzgün bir fena değil tabii ki. Fena değil ama doğru düzgün bir performans yok. 1, 2, 3 dalga yapmış. 3. dalga Bitcoin'in ve Ethereum'un yaptığı dalgaya benziyor. Yani bir önceki dalganın tepesini aşmış gözüküp oradan aşağı boynunu bükmüş, fake olarak kalmış. Fakat şöyle bir durum var. Normal şartlarda diğer enstrümanların düştüğü duruma düşmemiş. Yani belli bir geri çekilmeden sonraki bu 93.51 seviyesi gerçekten çok önemli bir seviye arkadaşlar. Ya buradan mesela veya bunun efendime söyleyeyim şöyle bir seviyesi, bunun %50 daha altı seviyesi mal toplaman gereken yerler seviyesi arkadaşlar uzun vadeli olarak. Bu projede de eğer uzun vadeli girmeyi planlamışsan 0.079'dan veya 0.038'den girmen gerekiyordu. 0.080'den ben açıkçası girmezdim. Benim istediğim rakam 0.038 olurdu. O yüzden uzun vadeli yatırım için FED'de pozisyon almayı düşünüyorsam ben kaçırmıştım FED'i. Uzun vadeli kademeli alım stratejisine göre. Çünkü benim almayı düşündüğüm ilk kademe 0.038 olurdu. Hiçbir zaman tek bir enstrümanda yatırım yapmıyoruz. Hiçbir enstrümanda bir fiyattan şurayı kapatayım. Tek bir fiyattan bütün varımızla yoğumuzla giriş yapmıyoruz tabii. Çünkü yatırımcıysan birinci kuralın zaten yumurtaları aynı sepete koymayacaksın. Çok önemli bir kural. Bir de yani bu seviyelere geldikten sonra buralarda vadeli işlem açıp kapatmaya lüzum yok. Zaten istenen düzeltmeyi yapmış. Artık uzun vadeli alım stratejisini harekete geçirebilirsin. 200 günlük hareketli ortalamaya, bu 200 günlük hareketli ortalamamız. Diğer videoları bakıp seyredersen onlarda bizim bakış açımızı görürsün. 200 günlüğe ne kadar önem verdiğimizi açıkça her zaman söylüyoruz ki sadece bizim buluşumuz değil, 200 günlük evrensel olarak finansla uğraşan, teknik analizle uğraşan tüm bireylerin ilk baktıkları hareketli ortalamadır. Çünkü psikolojiyi gösterir arkadaşlar. 200 günlüğün üzerinde de hareketler aslında fena değil. Riayet eden bir enstrüman FED. 200 günlüğe yani kayda değer bir şeyler kazandırmış. Yani çok güldürmemiş diğerlerine göre. Mesela 2021 boğasında 200 günlük hareketli ortalamayı takip etseydin yüzünün çok güleceği enstrümanlar vardı. FED'de öyle bir durum yok. Daha kısa vadeli ortalama, bu da ya 35 günlüğe denk geliyor şu mavi çizgi ya da 55 günlüğe denk geliyor. Hatırlamıyorum şimdi, 35 günlüğe denk geliyordu galiba.
55'e de gelebilir, bilmiyorum. 200, 100, 200, 100, 50, 35'e falan denk geliyor şu anda. Mesela ona daha uyum sağlayan bir enstrüman. Yani diplerden sana alım yaptırmış kısa vadeli ortalamaya göre, ama ben kısa vadeli ortalamaya göre işlem açılması taraftarı değilim. Ya da kısa vadeli ortalamaya göre işlem açıyorsan işlem miktarını giderek daha küçültmen gerekiyor. Ve stop koyman gerekiyor. Veya kırılım yaptığı yerlerde kesinlikle pozisyondan çıkman gerekiyor, öyle diyeyim. Ani kırılımlarda da bakayım, burada mesela şurada üzerine atmış, sonra ani kırılım gelmiş. Bu gibi durumlarda da bir önceki dibin altına mutlaka stop koymak gerekiyor. Ne olur ne olmaz stop arkadaşlar o. Çünkü burası kripto piyasası, burada ne olacağı belli olmaz. Son durum ne? 200 günlüğün üzerindeyiz ve kısa vadeli ortalamanın da üzerindeyiz. Şu durumda bütün ortalamalar al durumunda açıkçası. Peki 2021'in başında bu yapay zekalarda AGX, FED ve INJ baya güzel performanslar yaptılar. Zaten ben söylüyorum, bu 2000 yeni gelecek boğada, yani ayak seslerini duyuyoruz. Paldır küldür geliyormuş. Yani uzaktan duyuluyor şu anda. Paldır küldür boğa sürüsünün sesleri. 2000, bu yeni gelecek boğanın sonunda büyük ihtimalle baktığımızda en çok priminde FED'de veya işte AGX'te veyahut INJ'de olacağını görecekmişiz gibi geliyor bana. Çünkü birinci dalgayı yaptıktan sonra, gayet sağlıklı bir düzeltmeden sonra, şimdi de ikinci dalgayı, yani 200 günün üzerine atmış, ikinci dalgaya başlamış gibi duruyor. Ama buralarda sanki birazcık durur mu durmaz mı onu bilmiyoruz. Boğanın daha önceki karakterde mi olacak, yoksa karakteri değişecek mi onu da bilmiyoruz. Çünkü daha önce öyle oldu diye teknik analize bakıp şimdi de öyle olacak diye bir garanti, bir sonuç çıkartmak en büyük hatalardan biridir arkadaşlar. Teknik analize böyle 3-5 senelik teknik analiz arkadaşların çok dikkatli olması gerekiyor gerçekten. Çünkü teknik analizi ben çözdüm diyerek kendilerine bazı şeyleri empoze edebilirler. Bu empoze durumları da onları çok büyük zararlara uğratabilir. Teknik analiz, o yüzden her zaman söylüyorum, yeni başlayanlar için, yeni başlayanların yılını da söylüyorum, en az 5 sene, yeni başlayanlar için gerçekten çok tehlikelidir. Çok tehlikelidir. Buradan hiçbir çıkarım yapmana gerek yok. Ortalamaları takip etmen gerekiyor ve kimseye de oraya gidecek, buradan dönecek, oradan gidecek, şuraya kadar gidecek diye bir şey söyleyemezsin. FED de uzun vadeli yatırımcıysan, her zaman söylüyorum, risk ve kasa yönetimi doğru ise uzun vadeli yatırım her yerden yapılır arkadaşlar. Her yerden, en tepeden bile alabilirsin. Risk ve kasayı doğru düzgün yönetiyorsan zaten bir yüzdesel bir, aldığın seviyeden yüzdesel bir aşağı doğru giriş miktarını böleceğin için hiçbir sorunla karşılaşmazsın. Ama tek bir fiyattan bütün parayla girdiğin zaman, o zaman tırnaklarını yemeye devam edeceksin. Bunun şeyi yok. Spotta da alsan, vadelide de alsan aynı şey geçerli. Tek bir fiyattan tek hamlede bütün paranla giriyorsan, en azından vadeli de al ki stop koyarsın. Tabii stop koymayı biliyorsan. Çünkü vadeli de alacağın bütün pozisyonlarda mutlaka stop koymak zorundasın. Sonuçta markette o stopları toplayarak para kazanıyor. Başka nasıl kazanacak? Kısa vadeli ortalamaya göre takip edilebilir gibi duruyor ama riskleri var kısa vadeli ortalamanın. Prensipleri var ve disiplini var. O disiplinden şaşmamak kaydıyla. 200 günlüğün üzerinde olması FED'in tekrar alıma geçtiğinin göstergesi. Buralarda bir düzeltme gelir mi gelmez mi bilemeyiz arkadaşlar. Çünkü 200 günlüğün üzerine attıktan sonra
Mesela burada ikinci dalgayı yaptığı zaman genelde ikinci dalga en büyük dalga olması gerekiyor derler. Dalga prensibinde. Yani buradaki ikinci dalganın birinci dalganın çok üzerinde bir yere gitmesi gerekiyordu. 2021 boğasında olmadı. En azından bunun 2 katı falan olması gerekiyordu. Olmadı. Üçüncü dalga genelde kısa kalır. Ya da birinci ve ikinci dalga kısaysa üçüncü dalga uzun bir dalga olabilir. Dalga prensibi benim pek inandığım bir prensip değildir bu arada, açık söyleyeyim. Çünkü kripto piyasasında kim kime dumdum arkadaşlar, yani böyle şey yok yani, bu işlerin garantisi yok. O yüzden dedim kendinize teknik analiz bakarak bir şeyleri empoze etmeyin. Burada önemseyeceğin noktalar klasik olarak baktığında önemseyeceğin noktalar 2021 boğasında mesela şu seviyelermiş. Yani bu seviyeyi geçtikten sonra yoluna devam eder diye düşünürsün. Değil mi? Buradaki düzeltme bak %40'lara 45'lere varan da bir düzeltme söz konusu. Bir önceki birinci dalganın tepesini geçtikten sonra. İkinci dalganın tepesini geçtikten sonra zaten barınamamış. Burada şöyle yapabilirsin. Hem tepe noktaları tespit edersin. Hem de 200 günlüğe birazcık bakarsın. 200 günlüğün altında kapanışlar, çünkü sigorta şalteri indirme yerleri genellikle arkadaşlar. Buradaki durum ne? Burada da aynı şekilde birinci dalgayı yaptıktan sonra bunlar kısa, bunları göze almıyorum. Bir sürü fake olabilir. Birinci dalganın zirvesi de burası şu anda FED'de. Ama FED'de istediğimiz nokta şu an itibariyle 0.6099'un üzerine FED'in kendini atması. FED bunun üzerine attıktan sonra muhtemeldir ki ikinci dalgayı başlatabilir. Tabii ki düzeltmeler gelir, yine söylüyorum. Düzeltmesiz gitmez arkadaşlar. Ya piyasa şey değil böyle. Haldır uldur. Efendim mesela ok gibi, onu bazı enstrümanlarda yapıyorlar. Onlar da zaten üzerinde işlem hacmi olmayan pump coin'ler arkadaşlar. Durup pumplarlar. Onlarda da deli düzeltmeler olur ama yani 90 derece yukarı doğru ancak pump coin'lerde olabilir. Üzerinde işlem olmayan, üst kademeleri boş olan enstrümanlarda olur. Onlar da sürpriz atlardır arkadaşlar. FEDcoin'in gördüğümüz kadarıyla grafiği gayet temiz bir şekilde işliyor. Bu da üzerinde alım ve satımların sağlıklı bir şekilde olduğunun göstergesi. Zaten birçok borsada da listeli olduğu için o konuda pek bir endişe duymamak gerekiyor. Şu anda kademeli alım konusunda ben kaçırmıştım. Çünkü istediğim kademeye ulaşmamış. 200 günlere göre işlem açar mıydım ben FED'de? Kendi adıma söylüyorum şu anda. Ben FED'de 200 günlere göre işlem açmazdım. Çünkü orada birazcık şeyim var böyle. Muhafazakarım. Belli başlı 15-20 tane enstrümanım var. 200 günlüğe gayet güzel riayet eden. Onlarda işlem açıyorum. FED beni birazcık aslında yormazmış. FED'i de alabilirmişim de almamışım. Pek gerek duymamışım açıkça söyleyeyim. Kısa vadeli ortalamaya göre ben işlem açar mıyım FED'de? Onda da açmam. Ona da riayet eden ve çok güzel efendime söyleyeyim karlar bırakan daha böyle sığ tahtalar var. O tahtalardaki işlemlere daha çok riayet ederdim. Ortalama, dediğim gibi, ortalamayı kısalttıkça giriş miktarların ufalmak zorunda. Şu durumda FED'den sadece iyi bir proje olduğu için ve uzun vadeli elimde tutarım ben bunu diyorsan ancak öyle yatırım, ancak o şekilde bir yatırım yapma şansın olabilir. Bu bölgeyi kırarsa yola devam edebilir. Bir önceki zirvesi olan, yani 2021'in en üst seviyesi olan 1.2270 her zaman bir önceki zirveler psikolojik olarak önemlidir. O seviyeyi geçtikten sonra da bakalım yoluna ne kadar devam edecek. O zaman da kısa vadeli ortalamayı veya yeniden 200 günlük ortalamayı takip etmeye
başlarsın. 200 günlük ortalamaya göre de eğer onun altında kapatmadan buradan bir sene falan yoluna devam ederse, dediğim gibi fiyat tahmini yapmak yerine fiyat takibi yaparsın. Kafan rahat eder. Hiç tahminle uğraşmazsın. Kendine ne bileyim bu 70 dolar olacakmış diye bir empozede bulunmazsın. 69 dolardan dönerse ne yapacaksın? Yok 70 olacak diye bekleyecek halin yok. O yüzden ortalamaları takip edersin. Veyahut şimdi şeye geçeceğim. Aylıkta bakacağım. FET'e. Aylığa geçince görüyorsun yani şey ne kadar kısa, sanki dünmüş gibi oluyor her şey, değil mi? Şu kadarcık bir ömrü var. Aylığa geçince gördüğümüz zaten şurada Eylül ayının en üst noktasını kırdıktan sonra yoluna devam ediyor. Aylık grafiklere de pek güvenilir grafikler değil arkadaşlar. Bir sürü fake olabiliyor. Burada ben genelde 3 aylıklara önem veriyorum ama 3 aylıklarla trade yapılmaz arkadaşlar. Bu altın kural. Bunu unutma. 3 ay büyük bir süre. 3 ay içinde seni 30 takla 50 takla attırırlar. Param biter. O yüzden sakın, ben 3 aylığı kırdı mesela 2021 boğasından önce 3 aylık grafiği üzerine temas etti, aldım, altında temas ettim, sattım, ondan bahsetmiyorum. Burası uzun vadeli yatırım yapacağın yerler. Burada 200 günlük veya 600 günlüğü de kullanabilirsin ama 3 aylık grafikler onlardan daha önce sana alım fırsatı verebilir aslında. 3 aylık kırılımlarda uzun vadeli alım yaparsın. Yani 3, 6, 9, 12, 15, 18 ay Temmuz, Ağustos, Eylül döneminde bir önceki dönemin 3 aylık grafiğinin üzerine kırdıktan sonra aşağı yukarı 18 ay yukarı devam eden bir trendi olmuş. FET'in zaten bu 3 aylıklarda da şu anda da ne diyoruz? Önümüzdeki dönemde ne istiyoruz? En az 9, en fazla 15 aylık yukarı performans bekliyoruz arkadaşlar. Başka bir derdimiz yok önümüzdeki dönemde. Yani umarım şeyden başlamıştır bu 3 aylık. Yani ilk 3 ay budur. Ondan sonra belki Ocak, Şubat, Mart dönemi birazcık sıkıntılı geçebilir. Bilemiyoruz. Veyahut devam eder yoluna. Ama sen takipçi oluyorsun. Burada önemli olan senin kararın. Yani performans, ne kadarlık bir performans sana yetebilir. Burada da yüzdeler devreye girebilir. O yüzdelik şeyleri şimdi anlatmayacağım. FED'de açıkça söyleyeyim, Temmuz, Ağustos, Eylül 2022'den sonra Ekim döneminde bir önceki 3 ayı kırdıktan sonra zaten senenin başında harika bir yukarı attı fiyat FED'de. O senenin başının yıldızları FED, AGX ve INJ'ydi zaten. O hareketten sonra zaten burada uzun vadeli alman gerekiyordu. Eğer burada uzun vadeli aldın, buradaki hareketler aşağı devam etti. Şu kırılımdan sonra diyelim. Aşağı devam etti. Sonra aşağıdan bir kırılım daha yaptı. O zaman ikinci alımını yapıyorsun. Zaten her zaman kademeli alımı tavsiye ediyoruz. 3 aylıklara göre de öyle bir strateji güdebilirdim. Peki yukarı giderken alınır mı? Ben genelde almam arkadaşlar. Yani FET'i mesela diyelim ki 0.12 seviyesinden aldım. Şuradaki 3 aylık grafiğe göre kırılımı gördüm. Uzun vadeli anlatıyorum arkadaşlar. Kısa vadeli. Yani bugün 5 dakika önce aldım. 5 dakika sonra sattığımdan bahsetmiyorum. Yatırımcı olmaktan bahsediyorum. Yatırımcıysan çünkü akşam kafayı koyarsın yastığa mışıl mışıl uyursun. Öbür türlü bilgisayarın başında saplanırsın. Hayatını mahvedersin. 0.12 seviyesinde zaten ilk alımımı yapmam gerekiyordu bu kırılımda. Bu Ethereum, Bitcoin'de de geçerli. Çok geçerli bir metot uzun vadeli için. Eğer
şuradaki kırılımdan sonra gördüğün gibi bir önceki 3 ay yine Haziran, Temmuz, Ağustos dönemi, oradaki kırılım dediğim üstünde kapanış falan değil arkadaşlar. Temas ettiği anda. Temastan bahsediyorum. Kırılım dediğim temas. Bazı stratejilerde çünkü kapanış beklersin ama 3 aylıkta temas görürsün. 0.28 seviyesinden de belki bu geri dönmeyecek durumda diye düşünüp belki tekrar ikinci kademe alımını yukarıdan yapmış olurdun. Ortalamanda nereye gelirdi? İşte bu ikisinin ortası şu anda ortalaman FED'de 0.16 olurdu. Ona göre de karını hesaplarsın. Açık söyleyeyim. Nasıl kademeli alıyorsan yukarı doğru hareketlerde de kademeli kar alırsın. Bu işler çünkü böyledir. Durum bundan ibaret FED'de. Şu anki durumu çok güzelleniyor. Keşke sizlere bunu geçen senenin ortasını son çeyreğinde falan çok güzelleselerdi de oradan alan arkadaşlar güzel karlar şu ana kadar etmiş olurdu. Şu anda almanın benim açımdan bir manası yok. Ya bunu Ekim ayında alacaktım ya da yine Ekim ayında. Bak bir sene. Bir sene buradan, bir sene buradan. Ekim ayında iki fırsat vermiş. İki fırsatı değerlendirmişsen devam ediyorsun yoluna. Risk ve kasa yönetimin olduğu sürece hiçbir problemin yok. Şimdi sana çünkü ben söyleyemem. Ben 25 senedir teknik analiz bakıyorum. Buradan burayı kırdı. Hedef burası, hedef şurası. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Benden o işler çıkmaz. Tamam, onu hesaplarsın. Kırılımı görürsün. Kırılımı artık çarpı 2 mi koyarsın, 3 mü koyarsın, 5 mi koyarsın? Efendime söyleyeyim abartıyorsundur 10 mu koyarsın? O senin bileceğin iş. Veya kırılım gelene kadar ben beklerim dersin. Onu beklersin. Durum bundan ibaret. İyi bir proje yalnız. Kesinlikle. Kesinlikle iyi bir proje. Trend aşağı yukarı trend çizsek bu trendlere riayet ediyor. 3 aylıkta bakınca da doğru düzgün bir şey de yok. Performansı da yok değil mi? Öyle gözüküyor. Bakalım önü açık olsun FED yatırımcısının umarım. Tüm kripto yatırımcılarının da önü açık olur. Her zaman temkini yalnız elden bırakmayın. Yani hava ne kadar güzel olursa olsun sen hep şemsiyeni yanında taşı bu piyasalarda. Birdenbire üzerine boca ederler arkadaşlar yağmuru. O yüzden her zaman temkini elden bırakma. Her zaman biz şeyiz yani olumlu düşünüyoruz. Pozitifiz bu kripto piyasası konusunda. Ama temkini elden hiçbir zaman bırakmamak gerekiyor. Umarım bayağı ayak sesleri geliyor boğanın önümüzdeki dönemde. Umarım Ocak'tan olmazsa da Mart'tan itibaren güçlü bir hareketle piyasa kendini bir sene, 1,5 sene yukarı doğru atar. O sırada da ne var ne yoksa öyle diyorum işte. Bazen öyle oluyor çünkü. Böyle dönemlerde çünkü öyle oluyor arkadaşlar. Ne var ne yoksa kazandıracak çünkü. Ne var ne yoksa yukarı yapacak. Orada herkes uzman kesilecek arkadaşlar bu arada. Herkes uzman olacak. Ne alıyorsa, ne alsa kazanıyor çünkü olacak o sırada. Durum bundan ibaret. FED yatırımcısına önümüzdeki dönemde güzel günler dilerim. Gayet iyi bir performans senenin başından beri. İkinci dalga hareketine başlamış gibi duruyor ama şuranın kırılımı önemli. Buranın kırılımı çok önemli arkadaşlar. Bu kırılım olduktan sonra yine düzeltmeler olabilir. Düzeltmelerden sonra ikinci dalga yukarı doğru gelebilir arkadaşlar. Zaten o da bakalım buralarda bir 2-3 ay geçirebilse bu benim temennim bu arada. Olacak diye bir şey söylemiyorum. Çünkü alım yapmaya devam edeceğimizi Ekim ayından itibaren ay sonu kapanışlarda alım yapacağımızı bazı enstrümanlarda deklare etmiştik. O yüzden çok yukarı gitmesin piyasa istiyorum benim açımdan. Ortalama maliyetleri burada halledip ondan sonra yukarı başlayan bir piyasa bekliyoruz. Durum bundan ibaret. Kendinize iyi bakın.
Umarım çok mutlu bir insan haline dönüştürür FED sizi. Sağlıcakla kalınız.